Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu R Markdown'da tablo oluşturma. Örnekle alt başlığımız örnekte gösterim. Ee, Tabloları dahil etmenin en kolay yolu HTML, PDF ve Word çıktıları için tablolar oluşturulabilen Knitr paketindeki Cable komutunu kullanmak. Tablo başlıkları Caption fonksiyonu kullanılarak yapılabilir. Burada bir örneğimiz var. Burada R tables mtcars mtcar'da veri setinde yer alan tablolardan birini ekleyeceğiz. Tablonun ismi bu. Burada need paketindeki cable komutunu kullanıyoruz. Parantez içinde veri setimiz iris. Bu bizim oluşturacağımız tabloyu kodladığımız isim. Hatırlarsanız kod öbeklerinde ne yapabiliyorduk? Öbeğe isim verebiliyorduk. Burada iris veri setinde yer alan iris Türkçesi süsen çiçeği. Süsen çiçeği veri setinde yer alan ilk 5 satır ve tüm sütunlar ilişkin bir tablo oluşturulacak. Başlık olarak da süsen çiçeği istatistikleri dedik. Biz bunu neat yaptığımızda vakit aldığı için ben önceden yaptım. Yaptığımızda karşımıza çıkan tablo şu şekilde olacak. İlk 5 satır ve sütunlar şeklinde. Toplamda 5 de sütun var. Dolayısıyla tablomuz görüldüğü üzere bu şekilde elde edeceğiz. Latex olmayan çıktı formatlarındaki tablolar her zaman kod bloğundan sonra yerleştirilecek. Yani burada olduğu gibi kod bloğumuzun hemen akabinde sonuçlar görüntülenecek. LaTeX, PDF çıktı biçimleri için tablolar, şekiller, grafiklerle aynı forma sahip. Yani başka sayfaya ne yapabilir? Kayabilir. Bu davranıştan kaçınmak istiyorsanız tabloları birden çok sayfaya bölebilen LaTeX paketi uzun tablosunu kullanmanız yani long table LaTeX paketi uzun long table kastediyoruz. Bu LaTeX girişinizde use package yani use package'ların kullanımını ileride göreceğiz. Bunlar nerede yazılıyor? YML kısmında yazılıyor. Use package ekleyerek long table true ögesini ne yapabiliriz? Kullanaraktan Cable'da bu opsiyonu kullanma olanağına sahip olabiliriz. Tabloların stili üzerinde daha gelişmiş bir kontrol arıyorsanız PDF ve HTML tablolarının görünümünü özelleştirmek için işlevler ya da fonksiyonlar sağlayan Cable Extra paketini kullanmanız önerilir. Tabloları biçimlendirmek özellikle belirli hücreler birden fazla sütuna veya satıra yayıldığında çok karmaşık bir görev olabilir. Farklı çıktı biçimlerini göz önünde bulundurmanız gerektiğinde şu ana kadar hep HTML çıktısıyla çalıştık. Fakat farklı biçimleri göz önünde bulundurduğumuzda bu karmaşık hale gelebilir. Örneğin karmaşık bir tablonun hem PDF hem de HTML çıktısı için çalışmasını sağlamak zordur. Hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. Yani bir formatta hazırlayıp diğer formata kolaylıkla çevirebilme, örneğin HTML'de hazırlayıp PDF'ye çevirebilme olanakları bazen kısıtlı olabiliyor. Ancak bazen verileri sunmanın tablo yerine grafik kullanarak yapmak bu sorunları ortadan ne yapabilir? Kaldırabilir. İleriki videolarımızda Bookdown paketinin metin içinde şekil ve tabloları kolayca çapraz referans verilmesini sağlamak için R Markdown'un işlevselliğini
nasıl genişlettiğini açıklayacağız. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.